Efendim bu muhteşem manzaralar eşliğinde Fethiye, Faralya, Nautikal Otel'den selamlar diyorum. Ve birazdan Nautikal Otel'in YouTube videosuna başlayacağım. Bu otelle ilgili detaylı bir şekilde sizlere sunum yapacağım. Olası bir balayı tatiliniz için veya eşinizle bir kutlama tatili için ya da dünyadan uzakta dinlenebileceğiniz bir tatil için Nautikal Otel'in görüntülerini sizlere sunuyor olacağım. Hemen akabinde yan taraftaki komşu kardeş otel Perdue Otel'de yine videolarım arasında olacak. Bu videodan sonra ikinci sırada Perdue Oteli'de seçenekler arasında izleyebilir ve tatil seçiminde karar verdikten sonra da Tatilium arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Fethiye, Paralya'da Nautikal ve Perdue Otel sizleri bekliyor. Haydi buraya başlayalım. Efendim Perdue Otel ve Nautikal Otel gezilerimize başlıyoruz. Şimdi burası aslında iki kardeş otel yan yana yer alıyor. Ama sonuçta iki ayrı bölüm. Bu giriş kapısı her iki otelin de ortak giriş kapısı. Buradan girdikten sonra yaklaşık 20 metre sonra ikiye ayrılacak. Ve biz önce Nautical'ı arkasından da Perdue'yi görüntüleyeceğiz. Öncelikle bu giriş kapısından sonra çok güzel misafirin ilk karşılandığı ve karşılaştığı bir alan var. Oradan bahsetmek istiyorum size. İsterseniz keşfe başlayalım. Buyurun. Evet, ilk adımlarımızı atarak Perdue ve Nautikal gezimize başlıyoruz. Önce Nautikal'i gezeceğiz. Ancak şu anda giriş yaptığımız bölüm her iki tesisin ortak giriş alanı. Ve buraya geldiğiniz zaman ilk dikkatinizi çekecek bölüm sol tarafta oldukça doğal görüntüsüyle ama el emeği, göz nuru, çok özel ürünlerin bulunduğu bir atölye. Şimdi bu otelden tabii çok detaylı değil ama ön bilgi olarak bahsetmek istiyorum. Sizler geldiğinizde içeride bol bol zaman geçirirsiniz. Tamamen bahsettiğim gibi el emeği, göz nuru, kıyafetler, ev eşyaları, şöyle kısaca hani hanımefendiler daha iyi anlayacaklardır ama görüntüler sunayım size. Burada alışveriş yapabilirsiniz ama daha da önemlisi otelde tatile geldiğiniz zaman haftanın belli günlerinde İzabel Hanım sizden bahsedebilir miyim? Merhabalar, kolay gelsin. Burada haftanın belli günlerinde ne yapıyoruz İzabel Hanım? Biz taşlar boyuyoruz. Bazen kütükler boyuyoruz. Yani elinde ne bulursak biraz muhabbet yapıyoruz, çay içiyoruz. Böyle keyif bir Peki. zaman geçiyor. Çok teşekkürler. İzabel Hanım burada taş boyama, kumaş boyama gibi hem el sanatlarınızı geliştirecek, size keyif verecek, aynı zamanda zamanda değer katacak aktiviteler yapıyor. Aslında oldukça relax bir ortamda sizi rahatlatacak bir bölüm olarak buradan bahsetmiş oldum. Kolay gelsin size. Evet, atölyeyi gördük. Şimdi yavaş yavaş önce Nautical'ı gezmek üzere şuradan yürüyüşüme devam ediyorum. Şimdi bu çiçeklerle bezeli güzel yoldan bir ne diyelim meydana geldik. Küçük bir meydana geldik. Sol taraf Nautical'a gidiyor. Sağ taraf Perdue'ye gidiyor. Şimdi biz Nautical'a gideceğiz ama bu güzel meydanda çok güzel manzarası olan bir bölüm var. Yine her iki otelin ortak kullanım alanı olarak sizler de geldiğiniz zaman keyif yapacağınız, güzel fotoğraflar çektirebileceğiniz, daha da önemlisi, bakın bu çok önemli, tam karşımızdan bir gün batımı var ki ömre bedel. Buraya geldiğiniz zaman gerçi otelin birçok alanından gün batımı manzarasını izleyebilirsiniz ama bu alanı bir buluşma noktası olarak, bir seyir terası olarak düşünebilirsiniz. Her iki otelin giriş kapılarının bulunduğu alanda bir de burada doğal bir salıncak var. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Buna benzer çok güzel alanlar göreceğiz. Çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz noktalar göreceğiz. Ama tabii aynı zamanda otelle ilgili bilgileri de aktarmaya devam edeceğim size. Şimdi yavaş yavaş Nautical Otel'e giriş yaptık ve detaylar için ilerliyorum. Nautical'a girdiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken şu bölüm oldu. Tıpkı eskiden köylerimizde hani ekmek pişirilen fırınlar veya sac üzerinde gözlemeler, yufka ekmek yapılan tezgahlar olur ya, aynı ona benziyor. Dekor bu şekilde. Sabah kahvaltılarında burada çok güzel sunumlar yapılıyor. Tabii ki bahsettiğim gibi pideler, fırından çıkan unlu mamullerden yani doğal olanlardan biraz bahsetmek lazım, göstermek lazımdı. Sabaha denk gelemedik. Bir başka zaman inşallah. Ve gözlemeler burada yapılıyor. Şimdi birkaç adım daha attığım zaman burada çok güzel bir dinlenme alanı daha var. Ben buradaki uzun masaya dinlenme alanı dedim ama tesisin birçok noktasındaki alanlar aslında dinlenme özelliği taşısa da bu masa daha çok grup olarak gelen misafirlerimizin birlikte yemeklerini, kahvaltılarını alabilecekleri bir bölüm. Sağ tarafımızda restoran bölümü var, kapalı ve teras alanıyla. Karşımızda bir bar var. Ama ben önce size otelin lobi veya lounge alanı, dinlenme alanı olarak kullanabilecek bir bölümü göstermek istiyorum.
Bakın şurada. Otele ilk geldiğinizde giriş işlemleriniz için burada ağırlanıyorsunuz. Çayınız, kahveniz ısmarlanıyor, soğuk içecekleriniz ısmarlanıyor. Kış aylarında burada şömine yanıyor. Ve tamamen doğal malzemelerden oluşturulmuş taş mimari ve dekorasyonda da son derece titizlikle seçilmiş, eskitilmiş mobilyalar, yine eski eşyalar, küçük bir kütüphane. Ben gördüklerimden söylüyorum size. Tabii siz daha net her şeyi görüyorsunuz zaten. Bakın sehpa bile tamamen doğayla bütünleşik ve tesisin yapısını, ambiyansını niteleyecek şekilde hazırlanmış. Burada bir barkovizyon perde var. Küçük sunumlarda kullanılabilir. Ve şimdi lobby lounge alanından çıkıyorum. İsterseniz az önce bahsetmiştim. Bir de restoranın oturma alanlarından kısaca bahsedelim. Hem kapalı alanda hem de teras kısmında restoranın bölümleri var. Kahvaltı ve sonrasında da alakart olarak alacağınız diğer menülerde hizmet veren bölümler. Şimdi burası Nautical Hotel ana restoran kapalı alanı. Ama şöyle ilerleyerek hemen restoranın diğer açık teras bölümüne bahsedeyim. Yemeklerle ilgili vermek istediğim bilgi tüm öğünlerin alakart olarak sunulduğu ve masaya servis edildiği. Sizler buraya geldiğiniz zaman kahvaltıda, öğle veya akşam yemeklerinde saat fark etmeksizin ne zaman isterseniz siparişinizi verebiliyorsunuz. Tabii ki menü dahilindeki seçeneklerden ve ekip arkadaşlarımız da sizin servisinizi yapıyorlar. Akşam kapanış saati aslında tamamen misafirlerin talepleriyle ilgili. Çok özür dilerim. İşte bakın burada gördüğümüz örnekte olduğu gibi. Şaban Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve hemen restoranın teras kısmıyla yan yana bir bar bölümü var. Burada da usta barman arkadaşlarımız istediğiniz alkollü veya alkolsüz içecekleri sizlere sunabiliyorlar. Elbette otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için burada alacağımız yiyecek içecek hizmetlerinin tamamı kahvaltı dışında ekstra olacaktır. Bunu da bilgi olarak aktarmak istiyorum. Ve şuradaki masaların manzarasından gün batımında burası da müthiş olur. Akşam tekrar mı gelsem acaba? Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle döneyim. İşte Perdü'de ve Nautical'da güneşin battığı yer. Ve burası da sizin yemek masanız. Nasıl? Bence rezervasyon yaptırmayı düşünüyorsunuz. Fiyatları merak ediyorsunuz. Çok kolay. Tatilimi arayabilirsiniz. Biz de size hemen fikir verebiliriz. Bu güzel manzara eşliğinde tatil yapmanızla ilgili gerekli elimizden geldiği kadar uygun şekilde koşullar hakkında fikir verebiliriz. Evet, turuma devam ediyorum. Restoran ve lobi alanı, dinlenme lounge alanından sonra havuzun olduğu bölüme geldim. Şimdi havuzun tabii ki yine bir özelliği ve ayrıcalığı var. Elbette muhteşem bu manzara havuza da eşlik ediyor. Ve burada gördüğümüz Infinity Pool özelliği, muhteşem manzara eşliğinde havuz keyfi yapma özelliği Nautical Otel'de sizlere sunuluyor. Aslında otele giriş anımızdan itibaren bu geldiğim noktaya yürüme mesafemiz sadece 2 dakika. Hatta belki daha da kısa. Ama bu alanda verilen hizmet noktalarını kısaca paylaşmış oldum. Şimdi sahile doğru inerek yine bilgileri genişletmeye çalışacağım. Yine çok güzel bir dinlenme ve manzara noktası. Hemen hemen her noktadan gün batımını izleyebilirsiniz. Bakın havuzun hemen alt tarafında o kadar güzel, o kadar keyifli bir bölüm var ki hakikaten kendinizi başka bir dünyada hissedeceğiniz, relax olacağınız, bütün yılın yorgunluğunu atacağınız ve keyif verecek çok fazla alan var. Onlardan bir tanesi de burası. Yine şöyle oturuyormuş gibi yapayım ve manzarayı göstereyim size. Siz de gün batımını hayal edin. Ben bugün gün batımına kalamayacağım ama en azından size fikir vermiş oluyorum. Ölüdeniz merkeze yaklaşık 20 dakika mesafede Faralya'dayız. Nautical Otel turumuz devam ediyor. Şimdi bu güzel havuzun hemen yanı başında bir alan daha var. Burası da az önce ben aslında misafirin ilk geldikleri zaman karşılandığı alan diye girişteki sol bölümde bulunan lounge alanını göstermiştim. Ama bu alanı da aynı şekilde hem resepsiyon gibi hem de ilk geldiğinizde otele giriş işlemlerinin yapıldığı bir lobi alanı gibi düşünebilirsiniz. Yine hemen hemen aynı mimariyle, tamamen doğal malzemelerle, eskitilmiş mobilyalarla ve otelin ruhunu, ambiyansını yansıtacak bir dekorla hazırlanmış. Şimdi bakın ben size başka bir şeyden bahsedeceğim. Buradan gelip şuraya doğru ilerlerken
Dışarıdaki havuz manzarası ve kapıyı açıyorum. Hatta bu tarafı da açıyorum. Ve buradan dışarı çıkıyorum. Sonsuzluk havuzun yanından, şezlongların yanından, minderli, yatak minderli şezlongların yanından sola dönüyorum. Ve burada panoramik manzaralı bir salona giriyorum. Sizin için bu sıcağa katlanacağım. Çünkü burada öyle güzel bir manzara var ki hani sauna keyfinizi katlayacaktır. Buradan bahsetmezsem olmazdı. Canınızı çektirdiğimi biliyorum. Ama otelin sizi dinlendirme özelliği, relax özelliği gerçekten çok ön planda. Bu alanda bu amaca hitap eden noktalardan bir tanesiydi. Nautical'la hizmet veren barda tabii ki marka alkol içecekler dışında çok özel imza kokteyller de yapılıyor. Buradaki miksolog arkadaşlarımız sizin isteğinize göre tatlı, ekşi, mayhoş, serinletici artık damak zevkiniz hangisine uygunsa talebinize göre kokteyller hazırlayabiliyorlar. Yani barın görüntüsü de müthiş ya, bakar mısınız? Tropik görünümlü çok keyifli bir bar. Ve az önce göstermiştim. Kokteylinizi yudumlayacağınız bölümde işte böyle güzel bir manzarada tekrar gösteriyorum. Canınızı çektireceğim, kusura bakmayın. Tamam, şimdi devam edebilirim. Nautical turumuz devam ediyor. Üst kattaki alanları gösterdim. Şimdi yavaş yavaş sahile doğru iniyorum ama hemen restoran teras alanının bir basamak aşağısında restorana ait bir bölüm daha var. Yine hem yemeğinizi hem kahvaltınızı alabileceğiniz, isterseniz gün içerisinde dinlenebileceğiniz, yine kokteylinizi, çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz muhteşem manzaraya hakim. Yukarıdan farklı olarak dalga seslerini ve denizin kokusunu daha yakından hissedeceğiniz bir alan burası. Hemen şu karşı tarafta da çok güzel bir taş havuz var. Serinlemek için de orayı kullanabilirsiniz. Bakın burada size çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Şimdi misafirler burada gözlüklerin telefonlarını bırakmışlar ama bu telefonu kim kullanıyor acaba diyecektim. Bu telefonun özelliği şu: otele giriş yaptığınız zaman tüm misafirlere her oda için bu telefondan bir tane veriliyor ve otel içerisinde resepsiyona, restorana veya misafir hizmetleri departmana ulaşmak istediğinizde bu telefondan haberleşebiliyorsunuz. Bu arada ben muhteşem manzarayı görüntülemeye devam ediyorum. İşte burası da Nautical Otel'in en medyatik yeri, taş havuzu. Fotoğraflarda ve otelin tanıtımlarında en çok karşısına çıkan nokta burasıydı. Hemen sol tarafımızda restoranın ikinci terası. Şurada yukarıda yine restoran teras kısmı. Hemen altında da tüm misafirlerimizin kullanıma açık olan taş havuz. Bu tip doğal görünümlü havuzlar gerçekten ciddi keyif veriyor. Buradan gün batımını izlemek de yine ayrıyeten keyifli olacaktır. Dilerseniz havuzun içinden, dilerseniz buradaki rahat şezlonglardan muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz. Diğer bahsettiğim gün batımı izleme noktaları, terasları dışında burası da bir seçenek olacaktır sizin için. Tekrar devam ediyorum aşağıya doğru. Denize iyice yaklaştım artık. Efendim, Nautical'de sahile indim. Artık denize girmek için veya güneşlenmek için kullanabileceğiniz alanları görüyorsunuz. İsterseniz iskele bölümünden denize girebilirsiniz. İsterseniz şu hemen sol tarafta karşıda biraz taşlık olan ama tertemiz akvaryum gibi görünen bölümden deniz keyfi yapabilirsiniz. Güneşlenmek için de sağlı sollu şezlonglar ve şemsiyeler var. Burada havlu değişim sepetleri var. Birkaç noktada var bunlardan. Kirliyi bırakıp temizi alabiliyorsunuz. Bakın burada da yine kayaların altında nefis bir alan. Bu ses herkesi dinlendirir. Bundan emin olun. Nautical Otel'de genel alanları gezdik. Giriş bölümü, restoran, bar, sahil, havuzlar derken şimdi sırada oda örneklerini görmek var. Bir tane oda örneği gezeceğiz. Ama ne kadar güzel bir bahçe alanından ilerlediğimizi göstermek istiyorum. Geçtiğimiz yerde ara ara böyle diğer odaların terasları, havuz manzarası dikkat çekiyor. Aslında bu yürüyüş bile son derece keyifli ve heyecan verici. Bakalım nasıl bir oda gezeceğiz. Ve Nautical Otel'de şimdi bir oda örneği göreceğiz. Dubleks bir oda gezeceğiz. Aslında
hani buraya bir oda diyerek de haksızlık etmek istemiyorum. Burası odanın çok ötesinde. Çok özel bir ev tarzında hizmet verebilecek, sizlere keyif verecek bir yapıya sahip. Tabii ki öncelikle kendine ait özel havuzunun olması, çok geniş bir verandaya sahip olması, terasa sahip olması ayrıcalıklarından sadece bir tanesi. Dışarı çıkmazsam olmazdı. Cam önümüzde engeldi. Bu rahat ve keyifli alanı bir kez daha göstermek istiyorum size. Sadece hafif bir su sesi, havuzun sesi ve bolca kuş sesi. Devam ediyorum. Çok rahat bir oturma grubunun olduğu bölüm. Burada bir barımız var. Tabii ki otelin ikramı çay kahve setupları. Şu alanın manzarasını buradan bir kez daha göstereyim. Sonra yatak odası kısmına çıkacağım. Yine tamamen ağaç işçilik, taş işçilik. Otelin ambiyansını ve otelin yapısını sizlere ifade edecek şekilde. Ve üst katta da böyle gördüğünüz gibi çok ya evet güzel bir yere geldik, çok özel bir yere geldik dedirtecek yatak odası bölümü. Özel bir dekorla hazırlanmış. Tuvalet aynası, valiz sehpası. Bunlar küçük ayrıntılar diyeceksiniz ama gördüklerimi anlatarak geçiyorum. Çok kaliteli ve doğal tekstil malzemeleri kullanılarak dekore edilmiş, hazırlanmış yatak bölümü. Ve size ormanın içinde doğayla kucak kucağa yaşıyormuş ve konaklıyormuş hissi verecek odanın yine ikinci kattaki teras kısmı. Bakın şöyle. Yine bu odaya ait alt tarafta. Havuzu görüntüledim zaten. Bir de yukarıdan görüntü ekliyorum. Ve manzarayı bir kez daha paylaşıyorum sizle. O kadar huzur verici ki hem doğanın kokusu hem ortamın doğadan gelen sesler, su sesi, kuş sesi, ormanın sesi ve böyle çok güzel bir yatak odası konsepti. Size doğal ortamda konaklama konseptini sonuna kadar yaşatacak bir dizayn yapılmış. Bakınız karşı perde açık olsa açmadım orayı. Yatağınızdayken de muhteşem bir manzarayı izleyebilir olacaksınız. Şurada banyo bölümü var. Yine ağaç malzemelerle çevrelenmiş ama son derece şık, son derece konforlu bir banyo hizmet noktası. Terliklerinden, şampuanlarından tabii ihtiyaç duyacağınız havluları, bornozları, tüm hizmet malzemelerini, banyo hizmet malzemelerini burada bulabilirsiniz. Yağmur duşu kullanılan bir duşakabin bölümü var. Kirli sepeti vesaire zaten gördüğümüz özellikleri ben biraz dile getiriyorum. Split klima kullanılmış. Hem yukarıda hem aşağıda split klimayla odanızı serinletirsiniz. Ve bu odanın keyfini çıkartabilirsiniz ama zaten o kadar güzel esiyor ki tatlı tatlı. Hani bundan da faydalanmanız lazım bence. Kapınızı açık bırakıp biraz şu doğanın kokusunu odanın içindeyken de içinize çekebilirsiniz.